Geldiniz YouTube'dan canlı yayınımızı izleyenler. Instagram'da da canlı yayındayız. O yüzden iki taraftayız ve Loren diyor ki hangi ekrana bakacağımı şaşırdım. Selam. You can check both sides. Yeliz'cim hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe. Çok teşekkürler. Bizi bu akşam host ediyorsun. Hem Instagram'da hem YouTube'da ve dünyaya katkın büyük. Bir dişi lider olarak Loren'ı da burada aramıza aldık ve çok kıymetli bir etkinlikten bahsedeceğiz. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Zaten biraz detayları anlatacağım. Ben Türkçe olarak Loren'a, let me introduce you my Turkish followers, Loren, first. Because it's your job is amazing and I have to introduce you to them. Arkadaşlar Loren, Tony Robbins'in de ekibinde olan ama dünyada bütün dönüşüm koşulunun temellerini atan büyük bir ekipte ve 20 seneyi aşkın bir zamandır bu alanda çalışıyor ve binlerce insanın özellikle de kadının hayatına dönüşüm açısından çok büyük etkileri olan bir dönüşüm koçu aynı zamanda. 2 senedir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Own Your Worth yani değerini sahiplen deneyimi isimli harika 3 günlük bir deneyim yapıyor ve bunu Las Vegas'ta çok büyük bir stüdyoda yapıyor. Ve bunu hem yüz yüze yapıyor hem de online'dan yapıyor ve Loren'ın dokunuşuyla hayatları değişen, hayat amaçlarını tekrar bulan ve tekrar kariyerlerinde, evlerinde, işlerinde, özel hayatlarında yaşam kaliteleri yükselerek kendi değerlerini bularak parlayan pek çok kız kardeşimize de rehberlik ettiği harika bir etkinlik. O yüzden ben onu sizlerle tanıştırmak istedim ama ben buna vesile olmadım. Yeliz vesile oldu. Öncelikle ona da çok teşekkür ediyorum. Thank you sister. Ve bundan sonra sana vereceğim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir yandan buraya da bakıp Yeliz'e İngilizce kısımlarda vereceğim. Ben aralarda çeviriyor olacağım. Evet Yeliz'im. Harikasın Ayşe. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Loren, welcome. How are you? You are in Vegas at the moment, right? I'm in Vegas, but you know what? I'm missing that yummy Turkish candy we buy. Can you just come back? That's beautiful. We truly are very thankful. I know that you have a very full agenda. Thank you for being here. Thank you for empowering Turkish women, not only Turkish women, but Middle East, America, UK, and Australia. You're all around the world. And we're so much delighted to have you here. First, let me look at this camera and then to this one. We're everywhere. My hair. Yes. And once in a while, I'm going to pause because Ayşe is going to be translating to our Turkish audience. So far, if you want to translate it, we'll wait. Bu arada YouTube'da da canlı yayındayız. Sevgili Instagram takipçiler için söylüyorum. Loren'ın sesi gelmiyorsa Instagram canlı yayınına YouTube'a gelebilirsiniz. Ayşe Tolga kanalına. Şu anda bizi sadece Türkiye'den değil, Orta Doğu'dan, Avustralya'dan, İngiltere'den pek çok yerden insanlar izliyor. Çünkü Loren böyle büyük bir lider olduğu için biz bu yoğun temposu içinde çünkü çok büyük bir etkinliğe bir hafta sonra hazırlanacak. Bize bu vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz dedi Yeliz, sevgili Yeliz. Loren is an international speaker. She's an author. She's a feminine leader. Not only that, she has created many wellness programs all around the world and women empowerment programs. She's an amazing mama, outstanding sister. You have no idea. She always has our back. And I know her since from 2007. It's been a long while, Loren? And since then, she has accomplished a lot. She's been on the stage with Tony Robbins and many other big names, which we have provided you earlier. And I know, Ayşe, I'm going to shush once in a while so you can translate. Don't forget the question, don't forget your answer, Loren. So sorry, we don't have simultaneous translation. That's why. Okay. 2009 senesinden beri seninle aynı yoldayız. Seni 2009 senesinden beri tanıyorum ve dokunduğun hayatların haddi hesabı yok. Kadın lider olarak hayatlarına dokunduğun pek çok kız kardeşim adına sana çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman sırtımızdan elini eksik etmedin, çekmedin. Bir annesin, bir iş kadınısın, bir eşsin. Bütün bunların hepsine yetişip bir yandan da kadın liderlerin yetişmesine vesile oluyorsun. Sana o yüzden çok teşekkür ediyoruz dedi. Tell us a little bit about you. How did it started for you? And what does it mean, like the event that you created, Own Your Worth? How did that come alive? And I know that you also have a very empowering woman in your life, which influenced you, but I'm going to let you share it with us. Well, first of all, thank you so very much. As you know, probably one of the most special trips I've ever taken was with you, Yeliz.
was when I came to Turkey and came to Istanbul, and just all of the wonderful people that you introduced me to. I'll always remember that moment, and very, very grateful. You know, and like you said, like, I like to consider myself an electrician. I like to connect people, and I consider myself an international electrician. How can I connect people and help them find, you know, I like to also say that I like to be the wind underneath people's wings, you know, that I want to go, you can fly, you can fly, you can fly, you've got this. So I do that by doing the actions myself, right? I think there's something about, I think that you and I have studied enough to know that there's something that it's called to me, and that's when we are in that victim mode. But then there's something that's called by me, and that's when we create, that's the world of personal development. But there's also the stage that I'm really most excited about, which is through me. And that's how does everything move through you. You're the messenger. And that's really what the Own Your Worth experience is about for me, is how do we have this as women, that it moves through us. And that happens with community. Beautiful. Ayşe'cim, ister misin bir geçeyim mi, şey yapayım mı? Lütfen bir hızlıca çevirelim. Tamam, tahmin ettim. Çok evet uzunca yaptı. Loren şunu söylüyor. Evet diyor, benim için çok kıymetli kadınlarla, onlara bir kız kardeş olarak onların yanında olmak, hatta onların kanatlarının altında I think Yeliz lost his internet connection. Yeah. I was gonna say, I thought so too. I thought it was me. I will continue from that, from her. Diyor ki ben kendimi bir elektrik tesisatçısı gibi görüyorum diyor. Ben diyor bağlantıları yaparım diyor. Ben bir diyor elçiyim diyor. Ve ben kadınların kendilerine olan yolculuklarında onları dünyanın neresinde olursa olsun bu on your word, yani değerine sahip çık etkinliğinde işte bu elçi gibi onların kendileriyle tekrar kavuşmalarına ve sahip oldukları değerlerini hatırlamalarına vesile olan bir elçiyim diyor. It was a very, very powerful statement, by the way. I'm so happy because, you know, a part of us, the world is changing right now. But at the same time, it's going in our, you know, maybe you know that in Far East, in the Middle East, in this area, it's going to be struggle hard for a woman in Turkey, especially. You know that. What about the thing that, do you have any idea? We need your experience most. I'm once again, I think that that's why it's more important than ever for us to lock arms together. You know, one of the most empowering movies I saw many, many years ago was by Madonna, and it was I Am Because We Are. And so what's happening over in other parts of the world, we can't look at it and go, oh, well, that's just happening over there, and not realize that it's definitely happening here too, and why that your challenges are my challenges, and that my challenges are your challenges, so that we are a world, right? We are all connected. One of my favorite metaphors is it talks about when a part pulls away from the mountain, what do we call it? We call it a boulder, we call it a landslide, but the truth is it's still part of the mountain. And we forget we're humanity, right? All of humanity. And if we start to like say, oh, well, it's just happening there, we don't have to deal with that, then that's a challenge. And I believe that the only way the world's going to get better is by women really pulling together, because that's why it's called Mother Earth. There's a reason. Exactly. And the do you world know what I call myself? What I'm calling myself? Do you know? A Gaia. Yes. 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 But the world needs that big hug right now. And if we just say, oh, that's happening over there, I don't need to worry about that, that's the problem. That's the problem. Yeah. And that's why Own Your Worth, all of us need to own our worth together and go, I can be the difference. You know, I can, that your problems aren't my challenges, that my challenge, you know, like once again that I just said, but it's got to be not about me, right? It's got to be about us and how we help each other heal. So, and that's why I'm very blessed that I have this beautiful friendship with Yeliz. I was actually over there this time last year, and I was on the phone with Yeliz the day that the earthquake happened.
I remember exactly where I was, and then when everything had happened in Turkey. And I can't just go, oh, well, that's in Turkey, I don't need to deal with that. I go, what can I do to help? How can I serve? Right? And then she puts things out there. Here's how people can help. Here's how they can serve. So that's the beauty, but it's also a challenge because we see everything that's happening and we don't know, you know, how our little bit can make a big difference. That's why this event's so important to me. Arkadaşlar Loren'a şunu sordum, dedim ki On Your Word deneyimi 2 senedir yaptığı bir deneyim ama ondan bayağı bir zamandır bir kadın lider olarak ve dönüşüm koçu olarak zaten pek çok insanın, kadının özellikle hayatlarına dokunma misyonunda çalışıyor. 2007 senesinden beri çalışıyor ve Tony Robbins'la beraber çalışıyordu. Sonrasında kendi şirketini kurdu ve çok büyük yatırımlar yapıyor. Dedim ki biliyorsun dedim, bu tarz etkinliklere bizim de ülkemizde, özellikle bizim coğrafyamızda, çünkü dünya modernleşiyor. Evet, kadın hakları bir yere gidiyoruz ama dünyanın bir tarafı da tam tersine geriye gidiyor ki Orta Doğu'dan bahsettiğimi çok iyi anladınız. Bununla ilgili ne düşünüyorsun dediğimde dedi ki ben ya da bir şey yok. Dünyanın bir tarafında bütün bu drama gerçekleşirken benim bir şey yapmadan, yani benimle ilgili değil, bu benim derdim değil diyebilmek mümkün değil dedi. Çünkü burası artık ben değil, bizin olduğu taraf. Hep söylediğim size. Çünkü biz artık dişi liderler olarak birbirimize sarılmalıyız. Zaten diyor dünyamıza dünya ana diyoruz dedi. O yüzden de çok önemli. Ve geçtiğimiz sene Türkiye'deki deprem sırasında çok büyük yardımları Amerika'dan sağladılar. Çok büyük milyon dolarlık fonlarla deprem bölgelerine yardımcı oldular. Thank you for sensitivity because of the earthquake. I know that you've been raising lots of aid. I know that it's like million worth dollars, and it was very powerful and it was very helpful because people need it most. Thank you, Loren, by the way. And I mean, I want to do more, right? Like, I think we forget. I always ask people, I said, how many of you want more? And I don't mean more for like you to buy stuff. I mean more. How many of you want to give more? How many of you want to help more people? And so for me, like last year, I was like, what can we do so that we can help more people over there? You know, what can we do? And I think that's where, as women, once again, that's our responsibility to ignite the, I always like to call it, like there's certain qualities called that I would call the pink print. And that's love, joy, compassion, community. Those are the things that we need to awaken in everybody, whether you're a male or a female, or a non-binary, whatever that it is. But we have to awaken those qualities. It's like I wear my heart all the time to remind me, stay connected. This is what drives us. This is what's going to change the world. It's a peaceful heart. You can see it's peace and love. And as might sound esoteric, but the truth is that is what is going to change the world. We always talk about, there's got to be darkness so that you can be the light. But we need to say, we can't just look at darkness and just go, oh, whatever, more darkness can come. No, there has to be light. And that's why we've got to pull together. And that's what you saw last year when you experienced the event. We had a lot of different personalities, a lot of different, people aged 8 to 88, or one of our speakers, she was 96. You met her. And we have participants that were in their 90s that were there. We have an 8-year-old, 2 8-year-olds that are going to be speaking this year. But my goal is to really honor all of the extraordinary, beautiful light that is in the world. And we have to focus on that. Çok kuvvetli şeyler söyledi. Biraz böyle sindirmek istiyorum. Çok önemli şeyler söyledi. Dedi ki artık farkındaysan da dünyanın da en önemli şeyi, içinden geçtiğimiz bu dönem karanlığın arttığı bir dönem. Ama ben dedim ki çok teşekkür ederiz bölgedeki yardımlarından dolayı. Dedi ki keşke daha fazla edebilsem. Çünkü bizim hepimizin yaşam amacı, hep size de söylediğim gibi sevgili dostlar, daha fazla nasıl hizmet verebilirim? Daha fazla nasıl yardımcı olabilirim? Bunu yaptığım zaman ancak diyor ışığa yer verebilirim. O yüzden bir kolyem var diyor. İçinde barış işareti olan bir kalp. Ve bu bana dünyadaki rolümü, yerimi hatırlatmaktan başka bir şey değil. Çünkü ışığa yer açacağız diyor. Ve şu anda içinden geçtiğimiz karanlık tekrar bize kendimizdeki ışığı hatırlatmak için. On Your Word deneyimi benim için öyle. Farklı yaş gruplarından pek çok kadın, 90 yaşında bir kadın, 8 yaşında bir çocuk, kız çocuğu, hepsinin aynı ortak amaçta, yani sevgide ve ışıkta buluşabilmesi aslında misyon dedi. Bu arada Yelizciğim de canlı yayına geldi. She's back to Instagram Live. The other thing that I wanted to share was, you asked me, like, why did I do this? Because I've been doing women's events since 2004. I'm 58. I feel better in my 50s than I did in my 20s and my 30s.
and I needed to go through different stages. I think lots of times we push to make things happen. But what actually happened for me in creating this program was you have to stop comparing yourself to everybody, right? People are comparing their chapter 1 to somebody's chapter 500. I mean, I've been in this profession for 34 years. That's a long time. Wow. And so work with thousands of people, literally work with thousands of people. It's not just me saying those words. I mean, I taught, when I was in Fiji, 36-week-long programs a year for 3 years. That's a lot of people. That's working. And over these years, still teaching events. But I think that we have to give ourselves some grace and also just go, you know what, it's time for me to own what stage I'm in and do those steps. But you've got to put in the work. I think what the thing I really want people to understand is you've got to do the work. You can't skip a stage in your life. You have to do the work because that's where the beautiful lessons come from. Yes. Bir yandan da bir şey eklemek istedi. YouTube'daki canlı yayında sesi var. Dediğim gibi Loren'ın sesi YouTube'da var arkadaşlar. Instagram canlı yayında zorlananlar YouTube'a gelebilirler. Diyor ki bir yandan da şunu eklemek istiyorum diyor. Ben 58 yaşındayım. 50'lerimde daha iyi hissediyordum ama 20'lerimden daha iyi hissettiğimden daha iyi hissediyordum. Ve gerçekten bu işi 34 senedir yapıyorum. Ve gerçekten lafın gelişi değil, binlerce insanla çalıştım. Fiji adasında 6 haftalık programlarla binlerce insanla çalıştım. Ama en önemli şey, öğrendiğim en önemli şey kendini kimseyle kıyaslamaman gerektiği. Kendini kimseyle kıyaslama. Çünkü bunun bir şeyi yok. Sadece kendini işine vermen, hedefine odaklanman ve çokça çalışman lazım tabii ki. Bu iş, bu başarı çalışarak geliyor ama kimseyle kıyaslamadan gelmesi gerekiyor. It's a very, very powerful motto for everyone, especially ladies, because the business life, they are so competitive, right, Loren? They compete each other with a male way, and we have to have our backs. We are sisters, and we don't fight with them. Yes? Çevir. Tamam. No, I'm shaking my head because I don't understand why. I can't, I look at your win as my win. I look at Yeliz's win as my win. I mean, I want to celebrate each other. That's what we are about. We're about celebration. Anytime we compete, what they say, men compete, women collaborate. That's the truth. That's why I say it's not about being independent. It's about being interdependent. And if all I can help you do is rise over there so that you can make a bigger difference in your community that maybe I would never have an opportunity to even have the impact. Why wouldn't I do that? So that's why I have women. That's why I have 8-year-olds that are speaking and 96-year-olds that are speaking, because there's so much to learn from each other. And when you think you have all the answers, that's when you're really messed up, because we don't. I mean, I'm learning from you just 10 minutes before we got on. I'm like, wow, that's so cool. I can't wait to bring her to do more things that I don't need to be good at, but I can bring you in to share your expertise. Why wouldn't I do that? So that's all I'll say about that. Arkadaşlar muhteşem. You're marvelous, by the way. No, I'm so speechless. No, I had to translate. No, let me take a breath first. Diyor ki ya bu erkeksi biraz önce Yeliz'in de çevirdiği gibi Yeliz de çevirdi. Ben YouTube izleyenler için de çevireyim. Loren'a sorum şöyleydi arkadaşlar. Dedim ki biz çok rekabetçi bir çevrede yaşıyoruz. Erkekler gibi birbirimizle iş dünyasındaki kadınlar olarak birbirimize rekabet içindeyiz. Bununla ilgili ne düşünüyorsun diye sorduğumda dedi ki ama dedi erkekler rekabet eder, kadınlar İşbirliği yapar. Bizim doğamız işbirliği içerisinde olmak zaten. Dolayısıyla biz birbirimize rekabet ettiğimizde her türlü kaybederiz. Çünkü sende olmayan bende var. Ben seni tamamlıyorum, sen beni tamamlıyorsun. O yüzden On Your Word deneyiminde çok farklı yaş gruplarından insanları koydum. 18 yaşındaki bir genç kızı koydum, 90 yaşındaki bir nineyi koydum. Birbirlerimizin yaşam deneyimlerinden öğreneceğiz. Senden bile 10 dakika önce seninle canlı yayına bağlandım. Senden bile çok kıymetli şeyler öğrendim. Bu sendeki uzmanlık benim hizmetime bir şey katıyor. Ben bir şey kaybetmiyorum. Senin kazanman benim de kazanmama vesile oluyor dedi. So powerful. I think woman empowerment, right, Yeliz'ciğim? I think also that we can't wait for people to ask us to do something. We just have to get out there and do it. And there's so much we can do within our 2-mile radius, just right within our own backyard.
and that we forget how easy it is to really make a difference in someone's life. And people always ask me, you know, I do a speaker training for about 12 women, small groups of women, where I help people kind of peel back the layers of their story, because I think a lot of people are trying to heal, you know, teach their message without healing their own story. So they're trying to heal by doing their, you know, by doing their talks. And so I always say to everyone, that people always say, well, when do I start charging? I go, you know what? If that's what you're focused on, you're in the wrong business, because your focus should be gathering people's stories, hearing how other people have made it through tough times, so that you can share their message, that maybe for you to be their voice, that maybe they could never have a voice. So every opportunity that I have, if someone asks me to come into a school or a senior home or whatever that is, I'm always offering it, because I'm going to be sharing your story, right? That's why just saying yes is so important, so that we can be the voices for so many, you know, with your platform, with, you know, hopefully with our platform, that together, can you imagine the ripple effect we'll have when we're able to share people's stories that don't have that opportunity? That's the gift. I think is the true meaning of the being a sisterhood, not in the same blood. I have your back in the good times and the bad times. Your story is my story. If you have a voice, I will be the voice for you. That's great. Dedi ki çok önemli bir şey söyledi. Buraya hemen ekleyeceğim arkadaşlar. Çok kıymetli. Dedi ki rekabetçi bir toplum bizi birbirimizden uzaklaştırdı, kadınları kadınlardan uzaklaştırdı. Tarih öncesi zamanlara gittiğimizde biz bir çemberde zaten mutfakta beraberce bir şeyler yapardık ve bu ruhu kaybetmememiz lazım. O yüzden benim community dediğim şey burada. Benim bu platformum senin platformun olabilir. Birbirimizin sesi olabiliriz. Birbirimizin çıkaramadığı sesi olabiliriz. Aynı yollardan geçmek zorunda değiliz. Aynı acıları paylaşmak, ama birbirimize destek olarak senin çıkaramadığın ses olmana yardımcı olabilirim. Belki ben senin sesin olurum diyor ve çok çok kıymetli bir şey gerçekten. Yeliz, bu arada YouTube canlı yayınımıza da geri geldin. Hoş geldin. Aslında burada bile deneyimlemiş olduk. Birbirimizin arkasına bakıyoruz. Bak, gördünüz, bütün her şey, elektronik sistemler bir anda down oldu. Bizim Loren'la da hep söylediğimiz bir şeydir. Onunla beraber çok etkinlikte çalıştık. Ben onun asistanı olarak da çalıştım. Binlerce kişiye hizmet verdik. Tony Robbins'de olsun, Loren'ın Las Vegas'taki etkinlikleri olsun ve orada ne zaman bu halka kadınları hep düşünür, en zayıf olanın neye ihtiyacı varsa ona odaklanır ve her zaman ona destek vardır. Loren, can you tell us a little bit about the speakers of this year? I know that you gathered amazing people. Tell us some names if you would. Sure. I'd love to, but I also want to go back to one other thing, just to finish up. You know, I think that people make things way too complicated. And we always say, you know, 1, 2, 3, too many. So I see a lot of people out there, and they're trying to take a course, and they do this, and then they do that, and they do this and that, and they don't really build a strong foundation. And you know, if you want something to last, you have to focus on the foundations. And I've noticed, I'm working on a new book right now, but I noticed it comes down to 4 things. And I want everybody to really focus on this. It comes down to 4 things. One is the identity that you have for yourself. So for me, I'm real, I'm raw, I'm right from the heart. What you see is what you get. You know, I love my friends deeply. Like Yeliz is definitely one of the people that we've been there for each other through good times, bad times. She saw me when I was going through my divorce. She challenged me through my divorce because she knew my dad, and she's like, "Are you sure you know what you're doing?" And you know, but as a friend, she still supported me. She didn't make me wrong. And so I think that's what you are talking about, women really having each other's back. That's what it's about. You don't make somebody wrong. You're just there and you hold the space for them. So my job now is just to hold the space for all of your listeners, to hold the space for you, to hold the space for everyone. You know, whether you like it or not, we're still just going to be there to hold the space. So one is your identity. That you want to translate that, Yeliz? Yep, I'll do that right away. Şimdi şunu söylüyor. Bizim buradaki en önemli şeyimiz aslında en temelde kadınların, sadece kadın olarak değil erkeklerin de, herkesin en temeli çok güçlü yapması gerek. Ve bu güçlü temelin olabilmesi için 4 tane adım var diyor. Bu adımlardan bir tanesi kimlik, identity. Ve burada mesela bana bak diyor, kolyemde de öyle vardır diyor. Yani ben ne görüyorsan o.
Ve sonra bizim arkadaşlık dönemimize gitti. Hatta dedi biz arkadaşlar olarak birbirimizi öyle hallerde gördük ki işte boşanma dönemimde işte Yeliz bana ayna tuttu ve alan tuttu ki bizim Ayşe'yle de bu çok kullandığımız kelimelerdir. Hiçbir zaman beni yargılamadı. Sevgiyle o geçtiğim süreçte bana var olabilmem için alan tuttu. Benim de Own Your Word'de şu anda sizlere, buradaki dinleyicilere ve o gün katılacak olanlara yapacağım şey bu olacak. Tahmininizden öte çok şey paylaşılacak ama asıl iş sevgiyle alan tutmak ve identity, birincisi kimlik çok önemli. Benim de en temelde kendime edindiğim kimlik sevgi. Yep, you're on learn. The second thing that I would say is the rituals that you do. You know, we do our priorities. So when someone says that their health is important, well, show me what you do. So well, then I'll tell you if your health really is a priority. Your rituals will say that. The third thing is the questions that you ask. You know, if you ask yourself crappy questions, you're going to get crappy answers. We've heard it. So the questions that you ask. And fourth, and the reason why I created Own Your Worth and to really go for it, because I put myself financially in a big position. I took myself on for a huge thing that I didn't have the money to do, but I knew it was so important that I was going to do it. And that's your tribe, you know, the pack, the women, your community. So if anybody asks me any question, as long as I've been in this world, it always comes down, all I need to do is ask them the 4 questions. That's all I need to do. And I can tell them why they are where they're at in their life. Wonderful. Şimdi bu 4 tane o en temelde çok dikkat etmeniz gereken şey ve güçlü bir şekilde yerleştirmeniz gereken şey, birincisi identity, yani kimliğiniz. Kimsin sen? Sevgi misin? Işık mısın? Bu neyse senin için. İkincisi ise ritüellerin. Yani günlük olarak ne yapıyorsun? Eğer sağlık benim için çok önemli diyorsan ben sana sağlık ritüellerini sorarım diyor. Ondan sonra da çok iyi bir şekilde dinlerim. Ondan sonra sana söylerim gerçekten sağlıklı mısın, değil misin? Ritüeller çok önemli. Bu ikincisi. Üçüncüsü ise sorular. Kendine sorduğun sorular senin odağını belirler. Güçlü sorular sorabiliyorsan sen güçlü bir insan olursun. Gün içinde, hayat içerisinde. Ama soruların kötüyse, seni aşağıya çeken sorularsa bu benim başıma neden geldi gibi, bu seni yaşam içerisinde başarıdan uzağa götürecektir. Dördüncüsü ise beni On Your Word'de de yaptığım yatırımı katlı katlı almama sebep olan ve aslında diyor Loren ilk başta inanılmaz büyük bir rakamların, ben de biliyorum bu arada geçen sene de oradaydım, böyle öyle bir rakamların altına imza attı ki konfor alanının dışındaydı ama bildiğim tek bir şey vardı, o da nedenim. Nedenim dünyadaki bütün kadınları bir tribe, yani bir kabile. Aynen. Bir kabile oluşturmak istiyordum. Aralarında bir bağ kurmak istiyordum. Bu benim için çok önemliydi ve başardım. Şimdi başka kadınların da başarmasını istiyorum diyor. So let me just so I hope that makes sense, you know, and every year it's focused on mindset, health, money, and mission. And I think that those are, you know, going back to really the core foundations of everything that we do. So I have an 8-year-old who's an opera singer. She's performed at Carnegie Hall. She's performed in Barcelona. She speaks 6 languages. I have a 10-year-old, Philip Vanden Bosch. His daughter is going to be speaking. He's just this little lion warrior. And so those are kind of like to get your, like, if you don't think you can do it, we'll show you those 2 little ones that can. I have an amazing woman called Alita St. James. She was the oldest woman to have twins at 57. She's now 77. She's all about being ageless. She's unbelievable, an intuitive healer, but just a total, I use the word badass, but she's a total badass. And that's just, we have a lady who's a brain specialist, a sleep specialist. We have a women's health specialist. We have a bunch of men that are coming in because I think women don't hear enough from the men about the impact that they've made in women's lives. We have Kathy Buckley, a lot of, I'm just giving a couple of the ones away to you.
Wonderful. Let me translate that. Şimdi Loren diyor ki konuşmacılarımız arasında 8'den 80'e hatta 108'e kadar böyle bir aralık var. 8 yaşında Carnegie Hall'da da böyle şarkı söylemiş, 6 tane lisan konuşan bir fıstıktan konuşma dinleyeceğiz. Eğer o yapabiliyorsa biz hayli yapabiliyor olmamız gerekiyor. 6 yaşında olan bir küçük kızımız daha var. Onların başarılı yaşamları, dirayetleri ve yaşlarını hiç düşünmeden yaptıklarını paylaşıyor olacaklar. Sonra 108 yaşında ve 57 yaşında ikizleri olan bir hanımefendi yine konuşmacı olacak ki bunlar böyle ekstrem uçlar. O zaman insan durup bir düşünüyor diyor. Bunlar yapabiliyorsa acaba ben de yapabilir miyim diyorsun kendi kendine. Beyler de olacak, sadece hanımlar değil, aynı zamanda o maskülen gücü de hissettiğimiz ve iyi eril enerjilerin kadınlara nasıl destek verdiğini de görebildiğimiz erkek konuşmacılar olacak. Ve Loren'ın çok sevdiği bir şey vardır On Your Word'de. Özellikle erkeklere şunu söyler. Lütfen hayatınıza dokunmuş olan bir kadının fotoğrafını getirin. Kıymetlidir. Dokunuyoruz çünkü yaşamlara. Yeliz was shared last year, so I'm very on the mission panel, and so we have a couple other women that are sharing about mission. There's so many beautiful things that are happening with women that have started organizations and are helping. So just honoring all of those women. We have a lady who's from the Pygmy tribe in Uganda who's going to be sharing. Another lady from a young girl from Kenya who went through some pretty horrific things, and she'll be sharing about her experience. She lost her mom, she lost her father, she was sold. We have another girl who's come out of human trafficking who's willing to share her story, which most people are not willing to share their story, but they feel that right now more than anything they need to. So I'm meeting with her today just to make sure she's all good to want to share. Yeah. Amazing. Şunu söylüyor Loren, geçen yıl ben de ilk yapıldığında konuşmacıydım, misyon üzerineydi ve öyle bir zamana denk gelmişti ki Ayşe ile beraber deprem için para topluyorduk, Türkiye'de destek veriyorduk ve tam o döneme geldiği sırada Loren dedi ki lütfen gelip bunu paylaşır mısın? Ayşe ile beraber Türkiye'de yaptıklarınızı lütfen gel dedi. İnanılmaz bir stüdyoda yapıyorlar bu arada. Görmeniz lazım. Yani 2 tane var zaten dünyada. Biri Tony Robbins'in stüdyosu, diğeri de Eric Borne'in stüdyosu. Beni de oraya canlı bağlamışlardı ve burada hem Ayşe hem onun arkadaşları hem benim Amerika'daki depremle ilgili yaptıklarımızdan, dünyadaki misyonumuzdan bahsetme şansım oldu. Ve onu söylüyorlar. Zihin setin... No, I was just going to say something. Oh, go ahead. Zihin setin kadar, finansın kadar misyonunu da duyuyor olacaksın insanların. Uganda'dan, Kenya'dan, başına böyle hayal dahi edemeyeceğin tecrübeler gelmiş olan kadınlar nasıl ayakta kaldıklarını seninle paylaşıyor olacak ve bunu duymak dahi sana o gücü verecek. So what I was going to say, it's really honoring the women who aren't in the by me stage. I mean, that aren't in the to me stage. It's like, what am I going to do about it? How am I going to take what I've learned from something that might not have been wonderful, but how am I going to take it to serve the greater good? Just kind of like, even I still go back to what you all went through last year with the earthquake. Right? Yep. Immediately, we talk a lot, Tony talks a lot about that we go to our primary emotion. That's what happens. So you went to, what can I do to help? How can I serve? Yours was all about contribution. So when tragedies or hard things happen, where do you go? Where's your emotional home? I think it's a very important thing for people to remember of where their emotional home is. And if you can identify where your emotional home is, I can tell you where you're at in your growth or where you're not growing. Çok güzel ve kıymetli de bir bilgi paylaştı aslında. Dedi ki duygusal evin nerede? Başına bir bela geldiği zaman ya da işte böyle ekstrem bir durumla, deprem gibi, işte ekonomik krizler olabilir, savaş olabilir. Duygusal olarak nereye gidiyorsun? Eğer sen bir dakika, bu durumun içinde ben ne yapabilirim? Kendimden öte başkalarına nasıl destek veririme gidiyorsan, işte orası katkı sağlama ihtiyacı. Burada büyük bir gelişim var. Bu zihinle zaten hayat içinde varlık bulursan hayatta seni destekleyecektir diyor.
O yüzden duygusal evin neresi? Yani bu akşam belki kendine de bu soruyu sorabilirsin diyor. Ayşe sen de gir istiyorsan arada, sana duruyorum, geriye geldim. Yani I believe that God's great timing, because when you serve bigger than you, the energies attract each other. I believe that, because I normally didn't know Loren, but we are the same path. I'm so feel blessed, and I'm so happy to meet a person like you. Me too, you. So you'll have to come here live with us next year. Ayşe de diyor ki ben de çok kendimi şanslı hissediyorum çünkü hepimiz benzer bir misyona bakıyoruz ve kendinden öte bir şey kendine adadığın zaman evren de seni destekler diyor. O da zaten Loren'la ikisinin çok büyük benzerlikleri var. And Loren, by the way, we had a lot of women last year on your event, right? How many people were connected or like how many people in the tribe? About 5,000. Yeah, so we have Beautiful. 5,000. We can hold up to 900,000. So we can get everybody to be a part of it. Let's have 900,000 people efforts. I'd love to gift you all tickets for everybody in your community, Ayşe, anybody that you would like. I know it's going to be a one day, like a full one day, so it'll be great. You won't have to be. Last time we did it for 2 days, and it was a lot, I think, for people to be on for 2 days. But it's going to start at 8 a.m. Pacific Standard Time, so it's good because it's a good time for you all. But I guarantee you're going to hear something like, here's our workbook. Everybody who's online is going to have an opportunity to get their digital workbook as well. Wow. So you can have that. Yes, so you'll have your digital workbook. We're doing over $5,000 worth of giveaways for all those people that are virtually. So there's a lot of opportunity to win. You know me, I love swag. If you're here live, then yes. But and not just cheesy swag. It's the stuff you'll actually, always high quality. Always high quality. I personally am looking forward to having a real live event, all of us in Vegas, in somewhere, or in Miami even. Absolutely. Bu arada arkadaşlar şunu söylüyor Loren. Türkiye saatiyle de uygun saatlerde olacak. Sabah 8'de Amerika saatiyle Las Vegas'tan yayın olacak. Geçen sene birbiriyle böyle en içte, en kökte bağ kuranlar 5.000'e yakın ciddi kadındı, hani genel izleyen dışında. Şu andaki stüdyoda 900.000'e kadar çıkabiliyoruz. Düşünsenize orada bu kadar yüreği, bu kadar kadını bir araya getirmek. Biz de Türkiye'den Amerika'ya, Avustralya'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya artı Türk kadın gücünü de oraya götürsek hep beraber müthiş olur. My favorite part of the event, and if you have people over in Turkey, which would make me super happy, we had, I don't know if you remember this last year, the ladies that were in the elderly homes that were watching. Yeah. So we had all of these ladies in their 80s and 90s and 100s that they were all sitting in one area watching on a TV. And many of them wrote afterwards like, wow, it's never too late to own my worth. And they were so cute. And I think that's what the difference is between the words matter and how words matter. So, certain words like the word worthy is different than the word of owning your worth. Owning your worth means you're going to take responsibility to move forward and take the actions, right? And I think that we have to understand that if I say the word I am worthy versus I'm owning my worth, it feels totally different. How many of you would agree? Absolutely. And so for me, I'm committed to helping women go, I freaking own it. Like, I'm responsible. I'm going to find the community. I'm going to go out there and I'm going to search out badass women like these women here and just say, together we are stronger. Beautiful. Şimdi hemen bir çevireyim. Tık 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 toparlayayım geri. Geçen sene yaptığı çok güzel bir şeyden bahsetti aslında. Onlar yaşlılar evine gittiler ve yaşlılar evindeki kadınları güçlendirdiler. Onlara ne yapabileceklerini ve oradan çıkarken de o kadınların gözündeki pırıltılar, ışıltılar, ben yaş kaç olursa olsun kendi değerimi sahiplenebilirim dediler. Ve Loren şunu söylüyor. Ben değerliyimi söylemek yerine
Ben değerime sahip çıkıyorum. Kelimeler arasında çok büyük fark var diyor. Yani bir şeyi ağzında söylersin ama bedenine o bilgiyi indirmek, own it, yani sahipleniyorum dediğin anda o artık senin olur, hücrelerinde olur. Zaten böyle söylerken bile değerimi sahipleniyorum dediğinde bambaşka bir güç hissediyorsun diyor. Atladığım yer oldu mu Ayşe? Arada uzun konuştu çünkü. Hayır, muhteşem çevirdi tatlım. Like you could do two of you. I mean, that's what you did. You owned it. After that happened, you know, We freaking do. like, I'm just doing it. Like, and you just are like, I'm just doing it. And people are going to tell you all the reasons why you can't. You're like, thanks very much. Move on out of the way. I'm doing it anyway. And I think that's what we need to teach people. It's like no one said to this little girl that when she started singing opera at age 3, she's like, I'm doing it. I don't care if my voice, if you don't like my voice, you don't like this. I mean, look at who's the best example. I mean, did Bob Dylan have a good voice? No, but he owned it. He owned it. He said, I'm doing this. And look what he's become, a legend. I mean, look at things that when you claim it. And that's what my mission is, to help women know. I look at my daughter who's 16. I'm just so proud of her, you know, because she's owning it. She's owning it. She's not waiting for me to say, you got it, baby. You know, she's like, this is me, Mom. I'm starting my business. I'm starting this. I'm doing this. Today we were talking about finances and her goal that she's been listening to these, you know, what she's going to do financially and how she's going to be able to contribute and what she's putting away, this and that. But she's watching me, but she's taking the action. She's taking the action. She's Loren şundan bahsediyor. Bu işte getireceği o 8 yaşındaki kız da ben değerliyim deyip durmuyor. Bunu söylemiyor bile. Sadece çıkıyor ve değerini sahipleniyor. Şarkısını da söylüyor. Mesela diyor ki Bob Dylan'a bak, güzel bir sesi var mıydı? Hayır. Ama ne yaptı? Ben değerime sahip çıkıyorum dedi. Bunu istiyorum dedi. Çok da düşünmedi. Çıktı ve yaptı ve şu anda milyonların bildiği bir şarkıcı oldu. Aynı zamanda 16 yaşında çok tatlı Asher isimli bir kızı var. Bu arada Türk fıstıklarına, Antep fıstığına bayılıyor. Ben böyle her amayı I'm talking about the pistachios that Asher is in love with. Ben ne zaman gitsem oraya yanımda böyle kocaman bir şey götürüyorum. Ona bakıyorum şimdi diyor. Benim yaptıklarımı izliyor ve hiç hani değerliyim, şudur budur falan hiçbir şey söylemeden gidiyor ve yapıyor. Loren, I have to tell the audience this. I love this thing that when you say be true to who you are. Oh my God. Loren'ın bir cümlesi vardır. Kendine dürüst ol diyeceğim ama değil Ayşe. Nasıl çevirelim onu? Be true to who you are. Kendine karşı sahici ol. Evet. Kendi gerçekliğini yaşa. Neyse o kendi yani. Kendi hakikatinde kal. Evet, hatta böyle biraz daha derin bir şey ama böyle tam çevrilmiyor Türkiye'ye ve kuvvetlidir. Well, you remember how that happened. I mean, I wrote my first book over a long time ago, 28 years ago. And my friend called me to say, you're about to get a phone call and don't mess this up. And I'm like, okay. And this was in the, 2002, 2003. And it was Harpo Studios. And this lady called and she said, we want you to do a show. And I'm like, okay, don't screw this up. Don't screw this up. And she said, we want you to do a show about how to get your husband to do more around the house. And I took a deep breath and I'm like, I'm going to screw this up. And I said, I'm not your girl. And that's when I asked myself a question. I want all of you to think about this. And my question back then, 28 years ago, was, if I say yes to this, will I be staying true to myself? And that became my question of whether or not I say yes to a speaking engagement. I don't say yes to every speaking engagement. I don't say yes to every opportunity that comes my way. I ask myself, I say, if I say yes, am I staying true? And I think that we don't ask that enough. We sell out too often. We sell out for some reason, either to make someone happy or for money or for whatever that it is. So that's why staying true to me is the most important thing.
Beautiful. Bu kendine dürüst kal, işte fıtratınla, o içindekiyle bir kal gibi o söylediği be true to who you are aslında Harper stüdyoları Amerika'da çok kıymetlidir. Bilirsiniz, belki bilenleriniz olabilir. Loren'a bir program teklif ediyor ve diyorlar ki ilk kitabını yazdığı dönemde biz öyle bir program yap ki kocanı işte parmağında oynatıp evin etrafında iş nasıl yaptırırsın, böyle bir program olsun. Loren diyor ki yani bir tarafta tabii ki bu çok büyük isimlerin olduğu bu stüdyolar ama diyor ki bu benim gerçeğim değil ki. Bu ben değilim ki ve kendi değerlerine göre diyor ki hayır. Bu benim yolum değil. Ve sonra diyor ki sizlere de onu söylüyor. Hepimize onu söylüyor. Gerçekten kendine dürüst ol diyor. Sen neye değer veriyorsun ve değerlerinle karar ver. Çoğumuz bunu yapmıyoruz. Kendimizi daha azdan satıyoruz ya da daha azına razı oluyoruz. Oysa ki özün neyse, değerin neyse ona gerçek kalırsan sana da yaşam gerçek değerini sunar zaten diyor. Ben de bir ekleme yapacağım. Buna ben genelde şunu söylerim. Kendine ihanet etme, kendini satma. Aslında çok güzel söylüyor. Kendini hiçbir şey için satma. Yani mevki için, ünvan için bu senin değerinle, hakikatinle örtüşüyorsa kendine ihanet etmeyeceksen buna devam et diyor ki çok kıymetli sevgili dostlar. Bir ekleme yapalım ve sonra istersen yavaştan bitirelim. Çünkü 40-50 dakika kadar oldu sevgili Yelizciğim. Katılımcıları da öğrendik. Peki insanlar buraya nasıl katılacak Türkiye'den? Own Your Worth'e. Did you ask me something? Yeah. Tamam. She's actually, I'm going to lead that, but meanwhile Instagram took me off and I'm back, I think. Yes. Okay, perfect. Yes. Şimdi bu Own Your Worth, değerine sahip çık etkinliği 8-10 Mart'ta Las Vegas'tan canlı sunulacak ve şu anda comment off ama belki ben şuraya yazabilirim ya da Ayşe'nin, benim, yani bütün storylerimizde o linki paylaşıyor olacağız. YouTube kanalımıza gittiklerinde metnin altında direkt olarak kayıt linkini atıyor olacağım. Süper. Ben de bugün paylaştım o linki. Şimdi comment'e de koyabiliyorsak, bakayım copy paste edebiliyorsak. Oradaki linke tıklıyorsun ve dahil oluyorsun. Bununla beraber biraz önce Loren şunu söyledi. Hani değerleriyle hareket ediyor ya, herkese de evet demiyor. Buraya geldi çünkü Türkleri çok seviyor. Türk kadınlarını çok seviyor. İstanbul'a geldi. Büyük 450 kişilik böyle bir şeyde 2010'da bir çalışma yaptık onunla. Ve bize hediye davetiyeler verdi. İsterseniz lütfen Ayşe'yi takibe alınız. Bize DM atınız, bir mesaj atınız ve sizle bir görüşmeyi gerçekten kendinize değeri katıp Türkiye ile dünya ile bunu paylaşmak istiyorsanız seve seve ihtiyaç da varsa bir davetiye verebiliriz. Ama www.onyourworthexperience.com üzerinden de nasıl izleyebileceğini, hatta dilersen dünyaya katkı sağlamak için finansını da paylaşabileceğin seçenekler var. Toplamda 3 tane link üzerinde detayları bulabilirsin. Bence çok güzel oldu. Loren, do you want to add something? I want to give some tickets to people too, so I don't know how they can have an opportunity to win that. But here's the one thing I would say. Because I designed this. I didn't just ask a bunch of people. I literally have been I designed this based on what I'm hearing are the challenges for people. And I wanted to give them solutions. And so it's all about adding value. And I would say to you, you know, if I could guarantee you that one thing that you're going to hear that on that day will change your life, would it be worth it for you to block the day out, bring your girlfriends over, have your family listen? You know, would it be worth it? And I think too many times we don't take those opportunities. So I hope, you know, I really want to, you guys can gift or do whatever that you want. But I think that the world right now needs us more than ever. And needs everybody to understand that we have to own it right now. We have to move forward. We have to move forward together. We don't have a year. We don't have another, you know, we don't have another 5 years. We have to do it now. The world's in way too much pain for us not to be the solution. So that's really what strikes me. Çok kıymetli bir şey paylaşıyor. Yaptığı şey de çok kıymetli zaten. Bu etkinliği özellikle kendisi inşa etti, tasarladı. Peki bunu tasarlarken neye baktı? Şu anda dünyanın neye ihtiyacı var? Senin neye ihtiyacın var?
Savaş bölgesindeki kadınlar, bölgesel olan kadınların sıkıntıları neler, yüzdelerine baktı. Arka tarafında olduğum için de biliyorum ne kadar bir çalışma yapıldığını ve bütün bu problemlere çözüm sunmak için sadece bilgi değil, sadece işte güçlendirici cümleler değil, bunları uygulamaya sokabileceğin, yani seninle kol kola girip başarman için sistemler yarattı. Ve o yüzden buraya geldiğinde belki bir şey alacaksın. Bir kız arkadaşınla beraber geldin ama o aldığın şey senin yaşamına bir katkı sağlayacak. Gerçekten de Loren'ın tek bir şeyi vardır. Ben acaba sana nasıl destek olabilirim? Seni nasıl yükseltebilirim? Çok özel bir çalışma. O yüzden kız arkadaşınızı da alın. Dediğim gibi erkek konuşmacılar da olacak. Erkekler de katılabilir. 8-10 Mart'ta birbirimizi güçlendirelim, birbirimizi sevelim. Kol kola girme vakti. Çünkü dünyanın şu anda tam da şimdi sana ihtiyacı var. Tam da şimdi birlik olmaya ihtiyacı var. I don't know what you said, but it sounds good. I'm just trying to get through Google. I can't even get through 150 days, but I just think that I don't want my daughter or any of her friends to be afraid of, what's happening in the world. I want them to be the solution. And if not for you, if you're going to tune in for your kids or for your grandkids and hear the women. And so that, Yeliz, this for me is not just like, let's just do an event. This is like, let's build a mission. And I'm so grateful to both of you because I know that this is just the beginning of how we can together truly, I can't even imagine what we're going to be able to do when we really help people say, oh my God, yes, thank you for waking me up. So we have to wake people up. And hopefully that's what this will do. Maybe today was for it to wake you up a little bit, but then we have to keep you awake because too many people fall asleep at the wheel of life. And unfortunately, the world has fallen asleep at the wheel of life. And so that's, I think, together, all of us ladies here, I know that we're committed to wake people up and keep them awake. Beautiful. Söylediği şey o kadar güzel ki bir yıl değil, bir yılın artık yok diyor, 5 yılın artık yok. Eğer bunu kendin için yapmayacaksan bunu çocuğun için yap, kızın için yap, oğlun için yap. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Ve artık uyanma vakti. O kadar çok insanlar bu yaşam çarkının etrafında, işte finansları etrafında, kişisel gelişme etrafında, sosyalleşme olsun, en temel ihtiyaçları dahi bütün yaşamın içindeki ihtiyaçlarla ilgili o kadar çok uykudalar, o kadar çok değerlerine sahip çıkmıyorlar ki belki bugün yaptığımız bu konuşma ilk bir uyanış için adım ve uyandıktan sonra da yolda uyanık kalmaya devam etmek gerekiyor. Biz bunu sadece bir kerelik bir etkinlik yapalım diye yapmıyoruz. Zaten yapabiliriz bunu. Loren bunu 30 yıldır zaten yapıyor tonlarca ünlülerle beraber. Bunu yapmamızın sebebi, tasarlamamızın sebebi ve tam bu noktada Ayşe de bana döndü. Çok heyecanlıyım sizlerle beraber acaba önümüzdeki yıllarda neler yaratacağız diye. Yapmamızın sebebi uyandıktan sonra yolda da insanların uyanık kalmasına sebep olmak istiyoruz. Çünkü şu anda dünyanın artık uyanmaya ihtiyacı var. Loren, Ayşe is asking everyone if they have any questions, so we're at the Q&A, and thank you so much again for your time and for your wisdom. Yes. So we add the chat the event website. Web sitesinin arkadaşlar On Your Word Experience, yani değerini sahiplen deneyimine katılmak isteyenler varsa bilgileri YouTube kısmına sabitledik. Bu videonun altında, iki videonun altındaki metin kısmına da hem Loren'ın adresini hem On Your Word deneyimin adresini koyacağız. Hem de davetiye isteyenler, katılım isteyenler, katılım şartları için neler yapmanız gerekiyor? Yeliz size bu konuda değerlendiriyor olacak. Biz size elimizden geldiğince sizi bu 3 gün 8, 9, 10 Mart'ta neler bekliyor ve Loren'ın misyonunu anlamanızı istedik. Ülkemizin ve dünyanın çok fazla ihtiyacı olan bir dönemde sevgili Loren Lahav, ilk kez gelenler için söyleyelim, Amerika'dan gelen önemli bir dönüşüm koçu, yazar, aynı zamanda da bir kadın lider olarak dünyadaki kadınların yükselişi için çok önemli etkinlikler yapıyor. Biz de onun
8 Mart'ta Las Vegas'ta yapacağı canlı etkinliğin tanıtımı için buradaydık. Çok kıymetliydi. Thank you, Loren. It was a very honor to meet you. It was a pleasure to meet you here, have you here. I hope we can meet in person, especially in Turkey, in Istanbul. Me too. I look forward to that very soon, very soon. Or come to Vegas too. So I'll take care of you. Evet Ayşe ya, biz gidelim ya. Biz de seni orada bir sahnede, o stüdyoda bir çıkalım biz de bence. Bir Türkiye'yi represent edelim orada seninle beraber. Evet, bizim arkadaşlar bir niyetimiz var Yeliz'le. Bu topraklardan çıkıp kadının gücünü biraz daha oralarda da göstermek. Bunu da yapacağımızı biliyorsunuz. Burada sizi de şahit olarak yazmış olduk ama biz bu büyük eventi Türkiye'den özellikle çok ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bütün kız kardeşlerimiz için de sizlerin de bundan faydalanabileceği bir şekilde davetiyelerle, etkinlik davetiyeleriyle size davet ediyor olacağız. Loren da bunun bize söylemiş oldu. Thank you so much. Yeliz'ciğim teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Ayşe. Biz Loren da aynı şeyi söylüyor. İnanılmaz güzel bir kanalsın, tertemiz ve hep böyle bir destek, hep bir kız kardeşlik. Sister diye başlamıştın, hemşirem demiştin bana. O ne demek ya demiştim sana, hatırlıyorsan. Hiç değişmedin, hep aynı kaldın. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum izleyenlerimiz için de. Canlı yayın konuğumuzun ve canlı yayın içeriğimizin detaylarını zaten birazdan videonun metin kısmına yazıyor olacağım. YouTube'dan bizi izleyenlere çok teşekkür ederiz. Your Medya'nın destekleriyle yaptığımız harika bir canlı yayındı. Bu yayın da zaten buraya sabitleniyor olacak. Instagram'da başka canlı yayınlarda görüşmek üzere güzel kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Loren. I love you. I miss you. Okay. I miss you too. Love you.